Bugün sizlere badem ağaçlarında şekil budamasını anlatmaya çalışacağım. Bu ağaç yaşı itibariyle şimdiye kadar şekil verilmesi gereken bir ağaç ama geç kalınmış, karışık bir düzenle büyümüş. Buna elimizden geldiğince şekil vermeye çalışacağız. Kolay bir ağaç değil. Bademlerde iki budama yöntemi ön plana çıkıyor. Bir tanesi goble yöntemi, diğeri liderli sistem. Ben buna liderli sistemi oturtmaya çalışacağım. Öncelikle bir lider seçeceğiz. Sonra 3-4 tane, belki 5 tane ağacına göre yan dal seçeceğiz. Ve diğer dalları temizleyeceğiz. İç kısma giden dalları da içeriği rahatlatması açısından çıkartacağız. Ve bir şekil oluşturmaya çalışacağız. Şimdi kabaca bir başlayalım. Ben bunu lider seçeceğim. 1, 2, 3 ve 4 şu dalları da yan dal olarak oluşturmaya çalışacağım. Öncelikle diğer dallardan kurtuluyoruz. Ne çok derin ne de tırnaklı bırakın. Şöyle birkaç milimlik bir boşlukla şu küçük dalları da alalım. Bakın bu içeriği yoruyor. Bunu da alıyoruz. Şöyle bakalım. Bu dalı bırakacağım. Bunu yan dal olarak seçmeyeceğim. Bunu da alıyorum. Şöyle tekrar bir bakıyorum. 1, 2, 3, 4 ana dal demiştim. Şunları da alıyorum. Şekil oluşmaya başladı. Üst üste binen dalları alıyorum. Bunu bırakacağım. Bunu alıyorum. Normalde bu yaşta bunların tamamının halledilmesi gerekiyordu. O yüzden biraz bu ağaca gaddar davranacağız. Bunu alıyorum. Evet, ana şeklimiz oturdu. Liderimiz belli, yan dallar belli. Şimdi yan dallara geçelim. Yan dalların içerisindeki obur dalların tamamını, obur olmayan dalların da içi boğacak dallarını alıyorum. Şöyle. Ucu rahatlatıyorum. Daha genç bir ağaç olsaydı uç vurumu yapacaktım. Bunda lüzum duymuyorum. Uç vurumu yaptığınızda büyüme hormonu olan oksin hormonu oralara yoğunlaşır. O gözler çok güzel bir şekilde ilerler. Fakat bakın şurası boş görüyorum. Burasının boşluğunu doldursun diye şunu şöyle bir dış gözden vurabilirim. Bu bir yöntemdir. Yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Bunu kökünden de alabilirsiniz. Bu verimle alakalı bir durum. Şu an biz şekil budamasını göstermeye çalışıyoruz. Şöyle şu dallar birbirine girmesin diye şöyle alıyorum. Bakın içeriye bir kızıl obur dal gidiyor. Bunu alıyorum. Artık ince işçiliğe geçtik. İç dal istemiyoruz dedik. Vuruyoruz. Evet. Yukarıdaki dalı. Bu dalları tutar indirirken meyve gözlerine zarar vermemeye çalışın. Şu şekilde. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Döndüm geldim buraya. Şöyle kılçıklanan dallardan bir tanesini feda edebilirsiniz. Bakın bu burayı boğduğunu düşünüyorum. Bunu alıyorum. Ne dedik? İç dal istemiyoruz. İçerisi bolca hava alacak. Obur dal istemiyoruz. Obur dalları renginden bile anlayabilirsiniz. Son yıl sürgünleridir bunlar. Evet, şöyle bir bakıyorum. Normalde bu dalı almam. Fakat ucu küt kalmış. Burada bir kılçıklanma olmuş. Bundan vazgeçmek istiyorum. Bu yıl önemli değil. Bu yıl şöyle bir avuç meyve az alırım ama ağaç formu daha güzel bir şekilde oturur. Şöyle dikine gitsin istemiyorum. Yana açılsın, güneşten faydalansın istiyorum. Buraya gelelim. Şöyle şunları alıyorum. Yukarıdaki obur dallardan doğrudan vazgeçtim. Bakın şurada. Bunu bırakmıyorum. Şöyle gördüğünüzde bu içeriye doğru gidecek. Hem lideri rahatsız edecek hem içerideki hava sirkülasyonunu, güneşin girmesini engelleyecek. Şu dış dalı bırakıyorum. Evet. İç dalları aldım. Bakın güzel bir forma büründü. Artık güneşten daha iyi istifade edeceğini düşünüyorum. Buna geliyorum. Bunda önemli bir husus var. Bu lidere rakip. Lider kadar iyi geliştiğini düşünüyorum bunun.
lider kadar iyi geliştiği için öncelikle obur dalları çıkartıyorum. Bu dalları çekerken de hızlı çekmeyin. Meyve gözlerini sıyırırsınız. Verim düşüklüğüne neden olur. Ve kalın dal kestiğinizde kesinlikle o bölgeye aşı macunu ya da su tut gibi malzemelerle müdahale etmek önemli. Evet, bakıyorum şöyle. Şimdi liderle rekabetini ben bunun nasıl zayıflatırım? Yani lidere karar verdim. Lider bu olacak. Bunun tekrar lider olmasını istemiyorum. Mesela şu obur dal lider olmaya çalışıyor. Çok güçlü gelişmiş. Direkt vazgeçiyorum bundan. Bakın şurada gelişmiş bir dal daha var. Bundan da vazgeçiyorum. İçe giden kılçıkları alıyorduk her zaman. Bu burayı doldursun diye bırakabilirim. Evet, şöyle bir baktığımda şu dalı da zayıflatıp bakayım nereden vurayım. Evet. Şuradan vurduğumda bu da buna rakip olmasın, direkt yana büyüsün dediğimde artık bu bir lider değil. Artık yan dal olarak yaşamına devam edecek. Şöyle bir etrafında dönüyorum. Şu dallar sizin meyve dallarınız olacak birçoğu. O yüzden iç dallar hariç dışarıya doğru olanlara dokunmayın. Esasında normal kültürel müdahaleler yapılsa en az bıçak yarasıyla bu ağaca müdahale etmek zorundaydık. Çünkü bademe ne kadar az budama yaparsanız, ilk yıllarda demiyorum, verim çağına geldikten sonra o kadar faydasını göreceksiniz. Çünkü badem ağaçları yaralanma konusunda hassas ağaçlardır. Şimdi lidere geldik. Şöyle bir lideri indirelim. Bakın üst üste binmiş dünya kadar dal var. Bunlardan bir vazgeçelim. Evet, şimdi liderimizi seçeceğiz. Bakıyorum, en dik gelişeni seçiyorum, gördüm. Bakın bu kalabalıktan en dik gelişen bu. Böyle dirsekli büyüyeni istemiyoruz. Mecbur kalırsak bırakıyoruz ama istemiyoruz. Bakın şu dik bir şekilde gelişiyor. Tekrar göster şuradan. Bak, diğerleri biraz daha dirsekli, açısı fazla. Tekrar indiriyorum. İndirirken meyve gözlerine zarar vermiyorum. Ve bunu kesiyorum. Bakın formu oluştu. O artık bir lider. Tekrar indiriyorum. Hemen altında ona bir rakip görüyorum. Rakibi de kesiyorum. Eğer lidere rakip olabilecek ve vazgeçemeyeceğim bir dal varsa şuralardan lidere vururum. Mesela vurdum. Bu artık o dalların, o gözlerin çok hırçın büyümesine sebep olacaktır. Daha hızlı bir gelişim sağlayacağı için lidere rekabet konusunda geride kalacaktır diğer dallar. Evet, şöyle kabaca bakıyorum ve bu budamadan memnunum. Tekrar bakayım, gözden kaçırdığım bir şey var mı? Şu küçük dalları görebilirsiniz. Onlar o kadar önemli değil. Bu mesela şurada 2-3 tane meyve gözü var. Bu meyveyi verdikten sonra gelişime çok müsait bir dal değil bu. Onlarla çok zaman harcamayın. Çünkü ağaç sayınız fazla olabilir. Şu eteklerde negatif açıyla gelişen dallardan vazgeçin. Bunların size uzun vadede bir faydası olmayacaktır. Şöyle biraz geri çekip ve ağacın formunu göster lütfen. Ağacın formu tam da bu. Gayet de güzel oldu. Bu ağaç bu kadar olabilir. Bak, şurada bir hata fark ettim. Bakın, tırnak bırakmışım burada. Böyle tırnak bırakmıyoruz. Böyle tırnak bırakmıyoruz. Evet, bunları da aldık. Liderimiz, meyve dallarımız burada. Hali hazırda üzerlerindeki meyve gözlerini görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane ana dalımız. Normal şartlarda aynı hizadan ana dalları oluşturmak çok faydalı. Fakat bu tarz ağaçlarda artık bizim elimizde olmuyor. Mevcut şartları değerlendirmemiz gerekebilir. Ve başarılı bir budama oldu kanaatindeyim. Neden sürekli tutarken dikkat edin ya da çalışanlarınız varken dikkatli olmalarını söyleyin diyorum. Gel lütfen buraya. Bakın, bu dalları tutuyoruz ve çekiyoruz yukarıdaki dallara erişebilmek için. Şu gördüğünüz öbeklerin hepsi meyve. 4-5 tane de burada meyve var. 3 tane burada var. Bakın 4-5 orada. Yani şuraya bir avuç attığında bu meyve gözlerine bir zarar verdiğinde şurada belki 20 tane meyveye mal olacak. Her dalda bunlar oluşursa, yanlış dallar alınırsa budama yapacağız, ağacın verimini arttıracağız derken aksine negatif bir gelişim görürüz.
Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Her ağaç tipinin farklı budamaları var. Küçük ağaçların budaması farklı. Böyle gelişmiş, büyümüş, artık bir şekle bürümekte zorlanan ağaçların budaması farklı. Verime geçmiş ağaçların budaması farklı. Yani hatta dik iyi gelişim sağlayamadı. İlk yıl onlara yapılacak budama farklı. Onları teke indirip gövdeyi kalınlaştırmaya, taç bölgesini oluşturmaya çalışacağız mesela. Birçok farklı budama çeşidi var. Fakat bademde şunu belirtmek istiyorum. Ağaç taş şeklini, taç yüksekliğini verdikten sonra goble de yapsanız, liderli de yapsanız, sadece obur dalları alıp bıraksanız da artık kümülatif anlamda aynı verim alacaksınız. Sadece meyve kalitesini etkileyecek. Meyve kalitesi de elmadaki gibi, armuttaki gibi, şeftalideki gibi bariz fark etmeyecektir bademde. Onu iyi hesaplayın. Budamaya harcayacağınız masrafı düşünün. Tabii şekil oluşturmak çok önemli. Şekil oluşturdunuz, tacı oluşturdunuz. Ondan sonraki konulardan bahsediyorum. Küçük budamalarla işi götürmeye çalışın. Çünkü işçilikte bir maliyet, işçilerin yapacağı ya da sizlerin yapacağı zararda bir maliyet oluşturacak işin sonunda. Önemli olan şey ticari bahçelerde para kazanmaktır. Bunu en iyi şekilde kafanızda yorumlayıp budama ya da diğer kültürel ya da diğer sulama, ne bileyim gübreleme, ilaçlama gibi bütün hususları bu çerçevede değerlendirin. Az maliyetle yüksek verim almaya çalışın. Onun dengesini bulduğunuzda kendi bahçenizin mühendisi olacaksınız. Teşekkürler.